Herkese merhabalar. Yakadan başlamalı ananas model. Daha sonra değişiyor modelimiz. Bir bluz yapacağız. Yapılışı kolay. Adım adım anlatacağım size nasıl yapıldığını. Şimdi önce bir tanıtım yapayım. Sonra da direkt başlayalım. Alize Cotton Gold kullandım. 330 metre. Renk numarasını da söyleyeyim size. 382. 382'ymiş renk numarası. Şöyle 2 ile 4 arası tığ gidiyor. Ben 3,5 kullandım tığımı. Buraya şimdi ölçülerini yazdım. Esasında daha ince iple çalışmıştım. O yüzden bunları X small, small, small M, large X large diye önce çalışmıştım. Ama biraz daha orta kalınlıkta iple bunu anlattım. O yüzden bunu small M yaptım. 30 kutuyu small M'e çevirdim. Daha sonra 40 kutucuğu M large'a çevirdim. Large X large'da 60 kutu. Şimdi şuradaki yakam bakın daha sonra ne kadar rahat oldu. Şöyle bir göstereyim. 30 kutucuk yaptığım zaman önce bana da küçük geldi. Kafamdan geçirdim. Yani hemen hemen oldu ama acaba daha mı büyük yapsam dedim. Ama sonra büyüdükçe oturdu. Başlangıçımızda kutucuklar yaparak başlıyorum. 3 zincir ikili trabzan dönerek yapıyorum. Anlatacağım. Gerekirse 4 zincir yapın. Ben 3,5'la yapmıştım. 4,5'la başladım ilk tura. Ben 3 zincirle bu kutucukları oluşturmuştum. 4 zincirle yapabilirsiniz. Ya da gene 3 zincirle 3'te çıkarak, üçlü trabzan yaparak bu kutucukları oluşturabilirsiniz. O zaman biraz daha genişleyebilir. Şuradaki 30 kutucuk için söylüyorum bunu. Zaten 40 ve 60'ta bir sıkıntı olmuyor. Sonradan çünkü ajurlarımız büyüdükçe bayağı small M'e uygun bir bluz haline geliyor. En baştan itibaren şu koldaki kol kısmını hariç tutuyorum. Omuzdan omuza zaten 60 santim. Aynı şekilde beden de 60 santim. Buradaki kutucukları yaparken ben 3 zincirle çekerek ikili trabzan yaptım ve kutucuk oluşturdum. 4 zincirle yapabilirsiniz. Ya da üçlü trabzan şeklinde kutucuğunuzu oluşturabilirsiniz. Şurayı önce bir deneyin. Tığ numaranızı bir numara daha büyük başlayın. Sonradan yine kendi numaranıza dönersiniz. Ve kafanızdan geçirin. Oluyorsa devam edebilirsiniz. Çünkü sonradan bluzumuz rahatlayacak. Şimdi şu 30 kutucuğa ben şurada önlere 3 tane ananas, kollara da 2 tane ananas yerleştirdim. Şimdi sizin için şurada ötekileri de nasıl yerleştireceksiniz? Kaç tane yerleştirmelisiniz söylüyorum. 14 tane olan 4 olanlara zaten 2 yerleştiriyorum. 9 olanlara da 3 yerleştiriyorum. Şu 14 ve 19'u sizin için bir örnekte çalıştım. 14'e 1, 2, 3, 4 tane ananas yerleştireceğim. Anlattığım zaman zaten anlayacaksınız. Sadece diğerleri için de bunu görsel yapıyorum. 19 olana da 1, 2, 3, 4, 5 tane ananas yerleştiriyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Bu sadece ön kısmı. Kollar yok burada. Ön kısmının bu 19'da ön kısmı ya da arka kısmı. Bu da 14'te ön ya da arka kısmı. Yani buraya bir tane daha ön ve kollar gelecek. Bunu da bir örnek olarak size söyledim. Ölçümü verdim. Bunu da kendinize kaydedersiniz. Bunu da böyle gösteriyorum. Çok zevkli çalışma. Adım adım anlatıyorum. Anket açmıştım Instagram'da. Tamamını koyalım dediniz. O yüzden tamamını koyacağım. Bir saati geçiyor. Siz artık adım adım takip edeceksiniz. Her sıranın numarasını da koydum. Kaldığınız yerden dönmek isterseniz oraya yeniden o numaradan takip edebilirsiniz.
Hadi gelin başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Başlıyorum. Şöyle kilitledim. 1, 2, 3. 4,5 elimdeki, sonra 3,5'a düşüreceğim. Doladım. Baştaki zincirime girdim, oraya ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. Şuradaki, bakın, şöyle içine giriş yapmıyorum. Şuradaki 2 tane bölüme 1, 2. Şuradaki 2 tane olan bölümden giriş yapacağım. 1, 2, 3 zincir. Şuradaki 2 olan kısımdan giriş yaptım. Yine ikili trabzan yaptım. Böyle 30 tane yapacağım ben. Şu anda 2, 4, 5 tane var. Bakın şuradaki 2 tane olan 3 zincir çektikten sonra şuradaki bölümlere ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 doladım. Şu ikisinden giriş yapıyorum. ...30 tane yapıyorum. Geliyorum. 30 tane kutucuğu hazırladım ben. Şimdi bunu buradan birleştiriyorum. Şu düz çizgi aşağı geldi. Şöyle bir düzgün mü diye kontrol edin. Şunlar şöyle dönmesin. Burada şimdi bu anlattığım kutucuklarımı yerleştireceğim. Şimdi nereden başlıyorum? Şuradaki köşemden başlıyorum. Bir tane köşemi yapacağım. 4 tane kutucuğuma çalışacağım. Yine köşe yapacağım. 9 tane kutucuğuma çalışacağım. Yukarı çıkış yapıyorum. Şimdi ilk gördüğüm, içine giriş yaptığım kutucuğuma şu köşemi yapıyorum. 3 ile yukarı çıktım. 3,5'a geçtim. Şimdi önce 3 tane ikili trabzan. Baştaki 1, 3, 2 zincir. Aynı göze 3 tane daha. Köşemi yaptım. Arada hiç zincir yok. Şimdi yan yana 4 tane şuradaki bölümü çalışıyor. Her bir kutunun içine 3 tane ikili trabzan yapıyor. Arada zincir yok. Diğer kutuya geçtim. İki. 3. Yanındakine geçtim. 4. Dört taneden sonra ne yapıyoruz? Şuradaki köşemizi yapıyorum. Ve arkaya da ön kısma geçeceğim. Köşeyi nasıl yapıyorum? 3 tane ikili trabzan. Aynı göze 2 zincir. Aynı göze 3 tane daha. Şimdi bu mantıkla hepsini yapalım. Başta görüşelim çünkü videomuz uzun olacak. Her sırayı ayrı anlatacağım. O yüzden ben tamamlıyorum. Şimdi burada 4 taneyi yerleştirdim. Şimdi kaç tane yapıyorum? 9 tane yapıyorum. Köşemi yerleştiriyorum. 4 tane yapıyorum. Köşemi yerleştiriyorum. 9 tane daha yapıyorum.
Aralarda zincir yok. Her kutunun içine 3 tane ikili trabzan. Sizin sayınız kaç tane ise burada 9, 14, 19 o kadarlık bölümlerinizi yerleştiriyorsunuz. Ben şimdi bunu tamamlıyorum. Geliyor. Evet. Bu sıramızı tamamladık. İlk sıramız. Birinci sıramızı tamamladık. Köşelerden sonra kollar için 4 tane. Şuradaki grup çalışmasını yaptım. 1, 2, 3, 4. Köşe yaptım. 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 9. 9 yaptıktan sonra yine zincirsiz buraya giriş yaptım. Ve kaydırarak köşenin orta kısmına geliyor. Köşeme geldim. Burada yine aynı şeyi yapıyor. 3 ile yukarı çıktım. 2, 3, 2 zincir, aynı göze 3 tane daha. Şimdi 3 tane zincir çekiyor. Artık ananaslarımızın yerlerini oluşturacağız. 3 zincir çekiyorum. Boşluğa 3 tane ikili trabzan. Devam ediyorum. Hiç zinciri yok. 3 tane. Yine 3 tane. Zincir yok arada. Zincir yok. Ve yine köşeden önceki son boşluğuma 3 tane ikili trabzan. Köşeye gelirken ne yapmıştım? Köşe yaparken 3 tane zincir çekmiştim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu şimdi. Köşeme gelmeden önce 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve köşemi yapıyorum. Köşelerde başlarken ve köşeye gelirken 3 tane zincir çekiyoruz. Bu sıramızı bu şekilde oluşturacağız. Köşelere başlarken, köşelere gelirken 3'er tane zincir, aralarda yine grup çalışmalarımı zincirsiz çalıştım. Şimdi yeniden köşeden sonraki ilk 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve ilk boşluğa 3 tane ikili trabzanımı çalışıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Şöyle göstereyim. Gruplarımı çalışıyorum. Köşeye geldiğimde 3 zincirle köşemi yapıyorum. Şuradaki grubumu çalışıyorum. 3 zincir çekip köşeyi yapıyorum. Köşeden sonra 3 zincir çekip boşluğa yine çalışmamı yapıyorum. Devam ediyorum. Şuradaki bölümde görüşelim. Sıramızın başına geldik. Şimdi 3. tura başlayacağız. Her köşenin olduğu bölümlerde 3'er zincirle geçiş yaptım. Şimdi de yine son grubu çalıştım. Köşeden önceki 3 zincirle bağlantımı yapıyorum. Yeniden kaydırıp ortaya geliyorum. Burada köşeyi yapıyorum. Aynı yere 3 tane daha. Şimdi şuradaki 3 zincire 3 zincirlik olan bölüme ananas başlatacağım. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Doladım. 3 zincirin tam ortasına bir tane V yapıyorum. 2 zincir, aynı göze bir tane daha. 1, 2 zincir, yeniden çalışmamı devam ettiriyorum.
3. Şu geçişlerde zincir var. Şu ortada zincir yok. Ve buraya da ve bu bölüme. Şimdi yeniden 3 zincirli olan bölüme geldim. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 tane çalıştım. Şimdi yeniden şu bölümdeyim. Bu bölüme gelince ne yapıyorum? 2 tane zincir çekiyorum. Tam ortasında bir tane V yapıyorum. 2 zincir, aynı göze bir tane daha. 2 zincir, köşemi yapıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Şuralarda ananaslarımı başlatıyorum şimdi. Bakın buralarda küçülüyor gördüğünüz gibi. Şimdi kolda 2 tane ananas. Ön ve arka bedende de 3 tane ananas var demiştim. Şimdi ne yapacağım? Şu 2 olan yere bir tane ananasımı yapacağım. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bu 10'un tam ortasına bir tane daha V başlatacağım ben. Aralarına 2 tane zincir, yani 1, 2, 3, 4, 5 yapacağım. 2 zincirle tam buraya, şuradaki bölüme bir tane V yapacağım. Buradaki ananas bölümümün 3 tane olmasını istiyorum. 2 tane zincir. Ne yapıyorum? Tam bu bölüme bir tane V yapıyorum. Bir, 2 tane zincir. Ne yapıyorum? Çalışmamı yapıyorum. Zincir yok. 2, 3, 4. Alttakileri sayıyorum. Şu köşe haricinde 1, 2, 3, 4, 5. Buraya işaretleyici takabilirsiniz. Tam şuraya şimdi V yapacağım. V'lerin arasında ne var? 2 tane zincir var. Doladım. Tam buraya bir tane V yaptım. Bir, 2 tane zincir. Yeniden çalışıyor. Grubu. Göstereceğim şimdi zaten. Yeniden aralarında zincir olmadan gruplarımı çalışıyor. Geldim buraya. Bu grubu da çalıştım. Şimdi bir daha şöyle bir kontrol edelim. Bakın. 1, 2, 3, 4. 5.'ye V'mi yaptım. 1, 2, 3, 4. Bakın burada bir tane V yapmıştım. Şimdi yeniden 3 zincirli bölümdeyim. 2 zincirle buraya bir tane V yapıyorum. 2 zincir, tam ortasına bir tane V. İki zincirle köşe. İki zincir, tam ortasına bir tane V. 2 zincire yapıyor V'mi.
1, 2, yeniden grup çalışması. Burası kol. Kolda köşelerin olduğu bölümde. Neredeyim? Buraya da çalışayım. Şimdi bakın 3 zincirli bölümdeyim. 2 zincirle tam zincirin ortasına bir tane V yapıyorum. 2 zincirle köşe. Şimdi beden kısmındayım. Beden kısmında ne yapıyorum? Köşeden sonraya V yapıyorum gene. Tam orta bölmede bir tane daha V çalışması yapacağım. İki zincir. Şöyle bir gösterelim. Ne yaptık? Tam karşılığını burada da gene başlatacağım. 2 zincir. Yani ben zincire çalışıyorum. V yaptım. 2 zincir. Ve artık tamamlıyorum. Evet, V'mi çalıştım. 2 tane zincirle başlangıca tutturuyorum ve kaydırarak grubu çalışıyorum. Artık ananaslarımızın görüntüsünü verme zamanı. Köşemi yapıyorum. 3, yeniden 2 zincir ve V'min içine tam 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2 tane zincir, grubumu çalışıyorum. 1, 2, 3, yeniden 2, 3. İki tane zincir. V'min olduğu bölüme geldim. Tam ortasına 7 tane ikili trabzan. İki zincir, köşemi yapıyorum. İki zincir, V'mi yapıyorum. V'nin tam içine 7 tane ikili trabzan. Ananasın alt kısmı oluştu. Bakın bunlar da küçülüyor. Şimdi buraya 7 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 zincir, 7 ikili trabzan, 2 zincir. Şuradaki gruplarımız. Şuraya geleyim tekrardan görüşürüz. Ortadaki grubun olduğu yere geldim. Bakın burada. Ne yapıyorum burada? Ortadaki gruba geldiğimde 2 zincir, 7 tane ikili trabzan. 1,
2 tane zincir ve gruplarımı çalışmaya devam ediyor. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir üst turda tekrardan görüşelim. Şöyle ben size bir göstereyim. Bakın burası 3'e düştü. Aynı şekilde burası da 3'e düşecek. Şuraya gelelim. Bir üst turda görüşelim. Bu sıramı bitirdim. Bir üst tura çıkıyorum. 5. sıraya 1, 2, 3, 4. 5. bölüme başlıyorum. Burada da 2 zincirle bağlantımı yaptım. Şimdi köşemi yapıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Şimdi bu 7 tane ikili trabzanımın aralarına bir zincir çekerek yine 7 tane ikili trabzan yapacağım. Bir tane zincir, bir zincir, bir tane zincir aralarında her birine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarında bir zincir. Yedi tane aralarında bir zincir. Gene iki zincir ve boşluğa yine grup çalışmalarımı yapmaya devam ediyorum. Bir, iki tane zincir. Ananasımın olduğu bölümdeyim. Yeniden 7 tane ikili trabzan. Aralarında bir zincir. Bu sıramız da bu şekilde tamamlanacak. Sıra başında tekrardan görüşelim. Ben şimdi size şöyle bir göstereyim. Bir, iki tane zincirle köşe yapacağım şimdi oraya. Şu an böyle görünüyoruz. Şimdi iki zincirle köşe, iki zincirle 7 tane ikili trabzan, aralarında bir zincir. Sıra başına geldik. 2 tane zincirimi çektim. Başa tutturdum ve köşenin ortasına geliyorum. Şimdi kaçıncı sıramız? 1, 2, 3, 4, 5. 6. sıramıza başlıyoruz. Köşe yapıyorum. Şimdi buradaki bölümlerimize sık iğneler yapacağız. Köşeden sonraki gelişte 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirle direkt 2 tane trabzanın arasına giriş yapıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluklara sık iğne. 2, 3, 4 zincir. Bütün boşluklara 4 zincirle sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üçle geçişlerde 3 grubu çalışıyor. 3 zincirimi çektim. Şu grubumu çalışıyor. Bir, iki, üç zincirle boşluklara sık iğne. Geçişleri 3 zincir. Ananasın olduğu bölümlerin arasındaki zincirlerim 4. Şöyle göstereyim. Sıra başında tekrardan görüşeceğiz. 3 zincirle geçiş yaptım. 4 zincirle bütün boşluklarıma
sık iğne yaptım. 3 zincirle grubu çalıştım. Tamamlayalım. Yeniden şurada görüşelim bir üst turda. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Sıramızın başına geldik. 1 2 3 zincirle 2 buradan tutturdum, kaydırdım ve köşemi yapıyorum. Sıramızı burada küçültmeye devam edeceğiz. Şuraya da 3 zincirle sık iğne yapıp 3 zincirle buraya geçeceğiz. Şimdi uygulayalım. 3 zincirle sık iğnemin olduğu bölüme geldim. Bu boşluğuma bir sık iğne yaptım. 4 zincir. Şimdi buradaki boşluklarıma sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bir, iki, üç zincir geçişler, 3 zincirle ve şuradaki grubumun tam ortasına bir tane sık iğne. Kapattık burayı. 1, 2, 3 zincirle geçtim ve sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayacağız. Köşeme geldim. 3 zincirle köşe yapıyorum. Şöyle bir göstereyim. Şu anda böyle görünüyor. Ne yaptık? 3 zincirle ananaslarımızı yapmaya devam ettik. Bunların arasında 4 zincir var. Geçişler 3 zincirle. Bu grubumuzun tam ortasına sık iğne yaptık. 3 zincirle devam ediyoruz. Burada ananasları atlamayın. Şuradaki bölümlerinizi atlamadan devam edin. Köşemi yapıyorum. Tamamlıyorum. Bir üst turda görüşelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıradayız. Şimdi şuralara çalışmaya başlayacağım artık. Şuradaki gruplardan yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın burada 3 zincirli geçiş yaptık ya. Şu birincisine, baştaki birincisine aynı göze 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi yine 1, 2, 3 geçişlerde sık iğnelerimi yapıyorum. 4 4 Şimdi yine geçişte 3 zincir. Şuraya doladım. Şu orta kısmın şuradaki bölümüne 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir. Şu bölüme bir tane daha. Şöyle bir göstereyim şimdi. Bir zincirle hemen şuraya bir grup çalışması başlattım. 3 zincirle yine ananaslarımı küçültmeye devam ediyorum. 3 zincirle geçiş yaptım. Şuradaki bölüme grup çalışması, bir zincirle şuradaki bölüme grup çalışması. Şimdi ne yapıyorduk? Geçişler 3 zincirle. Bir, iki, üç zincirle doladım. Burada ne yapmıştım? Hemen dibindeki bölüme 3 tane
aynı göze ikili trabzan. Burada ne yapmıştım? Bir zincirle geçiş yapmıştım köşeye. Yine bir zincirle köşemi yapıyorum. Bir zincirle hemen ilkine aynı göze 3 tane ikili trabzan. 3 zincirle geçiş sağlıyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. 4 zincirle aradaki sık iğnelerimi yapıyorum ananasın. Geçişteyim şu anda yine. Ne yaptım? Şuraya yeni bir grup çalışması başlattım. Bir zincir. Burası neresi? Sık iğneyle grubu sık iğneyle kapattığım bölüm. Doladım. Hemen şuraya da bir tane zincir çektim. Yine bir grup çalışması. Aynı göze 3 tane ikili trabzan. 3 zincir ve ananasımı yapmaya devam ediyorum. Göstereyim. Bakın artık bu aralara da yeni grup çalışması başlattım. Köşeden sonra bir grup çalışması başlattım. Ve ananaslarım 3 tane kaldı. Köşemin olduğu bölüme de grup çalışmasını başlattım. Devam ediyorum. Bütün hat boyunca şu bölümlerde yeni grup çalışmaları başlatıyoruz. Ananaslarımızı kapatıyoruz. Köşelerin olduğu bölüme de yine gruplarımızı yapıyoruz. Tamamlayalım. Sıra başında görüşelim. Sıranın başına geldim. Buradaki grup çalışmasını da yaptım. 3 zincirle hemen şuradaki şeyin şu bölüme şunun karşılığına şimdi bir tane zincirle bağlantımı yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sıramıza başladık. Şimdi burada da yeniden grup çalışmalarıma devam ettireceğim. Şu bölüme gene bir grup çalışması atlayacağım. Şuradaki bölüme gene bir zincirle, şuraya da bir grup çalışması, 3 zincirle ananaslarımı yapmaya başlıyorum. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Bir zincirli bölüme aynı göze 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, hemen gene dibine 3 tane zincirin olduğu bölümün ilkine üç zincir geçiş, ananasın sık iğnelerine 4 zincirle sık iğnelerimi yapıyorum. Üç zincirle geçiş yapacağım ama ondan önce bir göstereyim. Bakın burası artık 2'ye düştü. Şurada 2 tane grubum oluştu. Şimdi ne yapıyoruz? 3 zincirle geçiş yaptım. Hemen dibine aynı göze 3 tane. Bir zincir. Bu grubun tam ortasındaki bir zincirin olduğu yere yine aynı göze 3 tane ikili trabzan. Yine bir zincirle hemen dibine şimdi göstereceğim.
Burada da 3 tane oldu grubum. Buradaki bölümlerimize üçlü grup çalışmasını yaptım. 3 zincirle geldim. Hemen dibine zincire 3 tane ikili trabzan, bir zincir, tam ortadaki zincire 3 tane ikili trabzan, aynı göze bir tane zincirle hemen dibindeki zincire 3 tane ikili trabzan. Şimdi 3 zincirle geçiş ve ananasını yapıyorum. Bunlar geçişlerden sonra 4 zincir. Yine geldik. Bakın bu bölüme. Şimdi buraya ve buraya da çalışma yapacağım. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Yeni grupları oluşturuyoruz. Tamamlayalım. Sıra başında görüşelim. Görüntümüz şöyle. Zincirimi çektim. Hemen dibine gene üçlü grubumu yaptım. Ve kaydırdım. Köşemi yapıyorum. Bir zincir. Şimdi hangi sıradayız onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sıraya başlıyoruz. Hemen bir zincirle şuraya grubumu çalışıyorum. Bir zincirli olan bölüme 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5. Doladım. Yine şu ortadaki gruba zincire 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir zincir. Hemen dibine gene 3 tane ikili trabzan. Şimdi şöyle gösterelim. Bakın burada şununla beraber 1, 2, 5 zincirli buraya grup çalıştım. Bir zincirle yeniden buraya. Yani burada 1, 2, 3, 4 tane var. Köşenin bir bacağını da koyarsak. Devam ediyorum. Şimdi 3 zincir. Nereye geldim? Ananas. 1, 2, 3, 4 ve artık teke düştü burası. Sizinki de öyleyse doğru ilerlediniz demektir. Şimdi yeniden devam ediyoruz. 3 ile geçiş yaptım. Nereye? Hemen bu bölüme. Bir tane zincir. Hemen bu ortadaki bölüme. Şimdi burada ne kadar var? 2 tane var. Şimdi ne yapmam lazım? 5 tane zincir çekmem lazım. 3, 4, 5. Doladım. Nereye? Buradaki tek zincirli göze 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Ne yapıyorum? Hemen dibine 3 tane ikili trabzan. Grup çalışmalarımızı yapıyoruz burada. Şöyle bakalım. Bakın. Aynı buradaki oluşum burada da oluştu. 2 tane. Burada üçlü çalışma var. 5 zincir. 2 tane de burada. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2, 3 ile geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Burayı da kapattık. Şimdi ne yapıyorum? 3 ile hemen dibine.
Bir tane zincir. Hemen bu bölüme. Buraya ne yapmam lazım? İki tane grup çalışması yapmam lazım. 2'den sonra 5 zincir yapacağım. Şimdi burada 2 tane oldu. Hemen 5 zincir. Ne yapıyorum? Buraya bir çalışma. Hemen bir tane zincirle köşemi yapıyorum. Bakın burada da 2 oldu. Köşemin bir bacağına. Bir zincir. Bir zincirli olan bölüme. Beş zincir. Doladım. Tam ortaya bir zincirli bölüme 3 tane ikili trabzan. Şimdi bir tane zincir hemen dibine. 3 tane ikili trabzan. Şimdi geçiş 3 zincir. 1 2 3 4. Anamısın boşluğu bir taneye düştü. 1 2 3 ile geçiş. Hemen dibine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Hemen bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan ve 5 tane zincir. Bir zincirli boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlayalım. Bir üst turda görüşelim. Tamamlıyorum. Şurada tekrardan görüşelim. Sıramızın başına gelip yeni turu başlattım. Köşemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. sıradayız. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki grupların arasına yine üçlü grubumu çalışıyorum. Beş zincirli bölümümdeyim. Yine 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Yine 5 zincir çektim. Ve şu iki grubun ortasına yine üçlü ikili trabzanımı çalışıyorum. Şimdi bakın burada bir iki tane var köşeyle ve sonra bu grup var. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Buraya da 2 yapacağım. Hemen dibine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle görünüyor. Köşeden sonra bir zincirle grubun arasına üçlü ikili trabzanımı yaptım. 5 zincirle sık iğne yaptım. 5 zincirle şuradaki iki grubun arasına 3 tane ikili trabzan, bir zincirle hemen onun yanındaki ilk zincire 3 tane ikili trabzan. Şimdi bakın neredeyim? Şöyle göstereyim bir. Ananasım biliyorsunuz bir taneye düşmüştü. Şimdi bunu kapatıyoruz. 3 tane zincir. Tam ortasına ananasın sık iğne. Kapattım artık.
1, 2, 3 zincirle aynı bunun karşılığı olan bunun karşılığı gibi buraya da hemen dibindeki zincire 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir tam ortasına, şöyle göstere göstere gideyim ki bakın burada da 2 tane oldu. Köşeyle beraber 2. Şimdi burada da yeniden 2 tane çalıştım. 3 ile geldim. Ananası kapattım. Sık iğne ile 3 tane ile hemen dibine üçlü grubumu bir zincirle ikisinin arasındaki gruba da çalıştım. Şimdi bakın nereye geldik? Beşli bölüme. 5 zincirli bölüme. Orada ne yapmıştık? 5 tane ile sık iğne, 5 tane ile tam grubun ortasındaki bölüme üçlü çalışma. Beşle tam grubun ortasına arasındaki zincire 3 tane ikili trabzan yapıyor. Bir tane zincirle hemen dibindeki ilk zincire 3 tane ikili trabzan. Şimdi neredeyim? Ananas bölümündeyim. Bakın. Yani şimdi burada boşluklar olduğu için kontrollü gidin. Yani ananasın tam tepe noktasındaki bölümdeyiz. Oraya ne yapıyorum? 3 tane ile 3 zincirle sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincirle ne yapıyorum? Hemen dibine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirle buraya da 3 tane ikili trabzan. Hangi bölüme geldim? Beşli bölüme geldim. Şöyle göstereyim. Ben devam edeceğim. Beşli gruba geldiğimde 5 zincirle sık iğne, 5 zincirle tam ortaya üçlü grup, bir zincirle hemen dibine üçlü grup, 3 zincirle ananası kapatıyorum sık iğne ile. Yine 3 zincirle hemen dibine üçlü grup. Buraya da üçlü grup. Sonra yine 5. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Şöyle de görün. Ben devam ediyorum. Sıra başında tekrardan bir üst tur için görüşelim. Turu bitirdim ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sıraya başladık. Şu anda böyle görünüyor. Şimdi bu sırada ne yapacağız? Evet. Şimdi anlatıyorum. Burada ne yapacağımızı. Bir tane zincirle şuradaki üçlü grubumu çalışacağım. Sonra 5 zincirle buraya sık iğne, 5 zincirle buraya sık iğne, 5 zincirle şuraya üçlü grubumu çalışacağım. Bu ananasın kapandığı yer sık iğneli bölüm. Burada üçlü grubumdan sonra bir tane zincirle şuraya üçlü grup, bir zincirle şuraya üçlü grup, yine bir zincirle buraya üçlü grup, 5 zincirle buraya sık iğne, 5 zincirle buraya sık iğne, 5 zincirle buraya üçlü grup. Hadi yine şimdi uygulamalı gösterelim. Bir tane zincirimi çektim. Bu iki arada, şu iki aralara içinden yapmaya başladım. Zincirden biraz zor oluyor. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bu beşli grupların olduğu yere. 1, 2, 3, 4, 5. Ve tam ortasına sık iğne. Yine 5 zincir.
Yine şuradaki zincirlerimin ortasına sık iğne. Yine 5 zincir. Doladım. Tam ortasına 3 tane ikili trabzan. Şöyle görünüyor. Burada 1, 2, 3 tane boşluk oldu. Şuradaki bölüme hemen zincirine dibindeki 3 tane ikili trabzan. Bir zincirle, bakın kapattığım, ananası kapattığım bölümdeyim. Hemen bir zincirle diğer grubun yanındaki zincire üçlü ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincirle 2 tane grubun arasındaki bölüme 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi beşli zincirin olduğu bölümdeyim. Burada ne yapıyorum? 5 zincir. Tam ortasına sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirle 5 zincirle bağlantı yaptım. 5 zincirle diğer boşluğa bağlantı yaptım. 1, 2, 3, 5 zincirle tam 2 tane grubun ortasına 3 tane ikili trabzan yaptım. Ananas bölümünün olduğu yerdeyim. Şimdi boşluklarımız fazla olduğu için referanslarınız olsun ki kolay takip edebilin. Ananasların olduğu bölümdeyim. Bir zincirle buraya üçlü grup çalışması, bir zincirle buraya üçlü grup çalışması, gene bir zincirle buraya üçlü grup çalışması yapacağım. 5 zincirle 5 zincirli olan bölümlerime sık iğne yapacağım. Bir kere daha gösteriyorum, sonra devam ediyorum. Bir zincirle hemen dibine bir zincirle hemen şu grubun dibindeki zincire bir zincirle ortadaki bölüme neredeyim? 5 zincirli bölümdeyim. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin tam ortasından sık iğne. 5 zincir. Diğer 5 zincirin olduğu bölüme ortaya sık iğne. 5 zincir ve iki grubun arasındaki bölüme 3 tane ikili trabzan, bir zincirle ananas bölümünün olduğu yere hemen dibine 3 tane ikili trabzan, bir zincir, diğer bölümün dibine de 3 tane ikili trabzan. Sıramızı bu şekilde bitirelim. Bir üst turda görüşelim. Bir üst tura çıktık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. sıradayız. Şimdi şuradaki en başta da hatırlatırım onu. Daha ince bir iple yapmıştım örneğini. 5 zincir yapmıştım ama 4 zincir de yeterli olurmuş. Benim elim çok da sıkı değil. Şimdi mesela bundan sonra 4 zincirle devam edeceğim. Hep de 4 zincir yapabilirmişim. Aklınızda bulunsun. Eğer eliniz bol, ipiniz de benim bu kalınlığımdaysa hani 4 zincir de yeterli olabilir. Şimdi bir tane zincirle şu ortadaki gruba üçlü, ortadaki boşluğa üçlü grubu yaptım. Şimdi 4 ile devam edeceğim. 5 ile devam edebilirsiniz.
1, 2, 3, 4. Yine burada sık iğnemi yapıyor. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört. Bütün bu alttaki 5 zincirli bölümlerime yine 5 ya da 4 zincirle çalışmalarımı yaptım. Şimdi yeniden 4 zincir ve şu ortadaki gruba çalışmamı yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Şu ortalarda, yani şöyle zincirlerin dibine yapmıyorsam direkt ortasına yapıyorum grupları. Bir zincir, tekrardan 3 tane ikili trabzan. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. 4 ya da 5 zincir. Sık iğnelerimi yapıyorum. Doladım. Tam ortadaki bölüme grubumu çalışıyorum. 3 tane ikili trabzan. Grupların arası bir zincir. Üç tane grubumu çalıştım. Şimdi 4 zincirle tam ortasına sık iğne, 4 ya da 5 zincirle bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Burada bütün grupların arasında bir zincir ve hepsinin arasına 3 tane ikili trabzan. Bir üst turda görüşürüz. 6, 8, 10, 12, 14. sıradayız. Şimdi burada yine buradaki üçlü grup çalışmamı yapacağım. Bir zincirle, 4 zincirle buraya bağlantı yapacağım. 4 zincirle de buraya bağlantı yapacağım. Sonra şurada bir ikili trabzan çalışması yapacağım. Tam şuradaki, yani 1, 2, 3, 4 boşluğum var ya. Onun tam ortasına 5 tane ikili trabzan yapacağım. Hadi gelin başlayalım. Bir zincirle 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki zinciri size bıraktım. 4 ya da 5 tane. Ben şimdi 4 ile gidiyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen şu ortasına yine yaptım. 2 tane bakın boşluğum var yine. Hiç zincir yok. Direkt size gösterdiğim bölüme bakın, burada 1, 2, 1, 2 var. Tam ortasındaki sık iğnenin ortasına tam 5 tane ikili trabzan yapıyorum. İki, 4, 5. Ve gene hiç zincir yok. Burada zincirsiz buraya geçiş yapmıştım. Şimdi burada da zincirsiz hemen buraya geçiş yapıyor. Şöyle göstereyim. Grubu çalıştım. 4 zincirle sık iğne, 4 zincirle sık iğne. Hiç zincir çekmeden direkt şu ortadaki sık iğneye 5 tane ikili trabzan, hiç zincirsiz direkt buraya yanındaki boşluğa
sık iğne. 1 2 3 4. Buraya sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4. Grup çalışmasını yapıyorum. Bir zincir. Şu an böyle görünüyor. Yeniden başlıyorum. Bakın. Buradaki 1, 2, 3, 4'lü boşluğun olduğu yere geldim. Ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen buraya bir tane sık iğne. Hemen yanındakine de sık iğne. Şimdi hiç zincir yok. Tam ortadaki bölüme bakın 1, 2, 3, 4. Tam ortaya 5 tane ikili trabzan hiç zincir çekmeden. 1 2 3 4 ve yanına yine zincirsiz bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Yandaki boşluğun zincirine sık iğne. Yine 4 zincir. Grup çalışmalarımı yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde. Şimdi yeniden 4 zincirle sık iğne, 4 zincirle sık iğne, hiç zincirsiz 5 tane ikili trabzan, hemen zincirsiz yanına sık iğne, 4 zincirle sık iğne, 4 zincirle grup çalışmaları. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bir üst turda görüşelim. Evet, şimdi bir üst tura çıkıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. sıradayız. 15. sırada esasında bakın şurada 1, 2, 3'lü bir bölüm var ya, onu oluşturacağım. Ananas hariç. Bir tane zincirle şuradaki grubun içine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincirle şu boşluğa da boşluğun zincirine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yeniden bakın burası 1, 2, 3 oldu bakın burası. 1, 2, 3, 4 zincirle şu zincirin ortasına bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincirle şuradaki grubun trabzanların olduğu yerin tam ortasına bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Şuradaki grubun ortasına sık iğne. Şu an şöyle görünüyor. 1, 2, 3. Şimdi bakın 4 olacak. Bu boşluk. 1, 2, 3, 4 zincirle şu üçlü grubun yanındaki bölüme zincire 3 tane ikili trabzan. Şöyle görünüyor. Burası bakın. Bundan sonra artık hep şuradaki yaptığımız işlemleri yapacağız devamlı. Bir zincir, şu boşluğa üçlü grubumu yapıyorum. Bir zincir, yine üçlü grubun yanındaki zincire bir tane grup çalışması, yani 3 tane ikili trabzan.
1, 2, 3, 4 zincir. Hemen şu boşluğa, şuradaki zincire, ortasına sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu beşli ikili trabzanların tam ortasına sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Şuraya sık iğne. 2, 2, 3, 4. Şu üçlü grubun hemen dibindeki zincire 3 tane ikili trabzan. Bir zincir ortaya, bir zincir hemen üçlü grubun dibindeki zincire 3 tane ikili trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir. Şu bölüme sık iğne. Yine bakın gruba geldim. Ortasına burada yine ortasına bir çalışma ve burada hemen zincirin dibine. Zaten bir süre sonra eliniz alışacak. Hep tekrar edeceğiz bu bölümleri hep tekrar edeceğiz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde devam edelim. Bakın burası da 3 oldu. Size şurada işaret koymuştum. Bu 3. Şimdi burada ananas olduğu için kafanız karışabilir. Onun için bundan sonraki tekrarlarda size bilgi vereceğim. Devam ediyorum. Başlangıçta görüşelim. 2 sıra sonra falan zaten beden kolu ayıracağız. Turu bitirdim. Köşemi yaptım. 16. sıraya başlıyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. sıra. Bir tane zincirimi çektim. 1, 2, 3. Burada ne kadar var? 2 tane var şimdi. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 4 zincir çekiyorum. 5 bana biraz fazla geldi. Ve direkt şu bölüme yine bir çalışma yapıyorum. Şimdi bunu 2 2 ayırmam lazım. Burada 2 var. Bir zincirle nereye geliyorum? Bunun dibine. Bu bölümü yaptık, hatırlıyorsunuz. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4 zincirle sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincirle sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincirle ne yapıyorum? Şunun dibine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Grubun ortasındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Şimdi burada 2 tane var. Burayı 2'ye ayırmam lazım. 2 2 1 2 3 4 5 zincir. Boşluğa 3 tane. Bir zincir, hemen dibindeki zincire 1 2 3. Bakın yeniden burada böyle bir çalışma başlatıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. Şu boşluğa bir tane.
1, 2, 3, 4 zincir. Şu boşluğa. Boşluklarım da 4'te 3'e düşüyor. 1, 2, 3, 4 zincir dibine. Bu sıramı da bu şekilde yapacağım. Şöyle gösterip ben devam ediyorum. 17. sıraya başlıyorum. Bundan sonra kol ve bedeni ayıracağım. Bir zincir çektim. Grup çalışması 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki 4 zincirli bölüme sık iğne, grup, 3 tane ikili trabzan, bir zincir, hemen dibine. Bir, 2, 3, 4 zincir. Bakın bu ortadaki grup artık kapanacak. Hemen şu dibine. Şuradaki 4 zincirli bölüm büyüyecek. Şuradaki bölümde kapanacak. Buradaki çalışma burada başlayacak. Şu orta grubu çalıştım. Grubumu çalıştım hemen dibine. İçine grubumu çalıştım. Şimdi 5 zincirle şuradaki 5 ya da 4 zincirle şu ortadaki 4 zincirli bölüme sık iğne, 4 zincirle grup çalışmasını yapacağım ve bir zincirle şuraya da çalışma yapıp burada da gene ikili grubumu yapacağım. Dönüyorum, bitiriyorum. Birleştirmede görüşelim. Noktasına gel. Şimdi ayırma noktasına geldim. Nerede ayırıyorum söyleyeyim. Kaç santimde? ...27 santimde ayırıyorum. Şimdi burada köşem, burada yeni başlatacağım şu bölüm olacak burası. Bir sıra sonra, bir iki sıra sonra şurayı da kapatıyorum. Tamam. Burası köşenin olduğu yer, kapanacak olan yer olacak. Köşemiz kapanacak olan yer olacak. Şu bölüm olacak yani. Tam ortada şu bölümü yapacağız. Burada 1, 2, 3 olan ön ve arka. Burası da kollarım. Şöyleyken şöyle kapattım. Tamam. Şimdi buradan devam edeceğim ama aynı zamanda da burayı kapatacağım. Şöyle bunu aldım. Arkadaki bölümden giriş yaptım. Bakın bu ön yüzdeyim. Bir daha göstereyim. Bu yeniden başlayacağım bölüm. Böyle aldım. Kapattım. Köşemin üzerine. İki köşeyi, kolların olduğu bölümü. Yeniden buradan devam edeceğim. Döneceğim. Ve burada tura başlatacağım. İkinci turu. Şimdi böyleyken şuradan giriş yapıyorum. Şuradan giriş yaptım. Buradan aldım. Çıkardım. Yine bakın ön yüzdeyim. Burada şimdi hangi sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. sıradayız. Burada şimdi benim burada arttırım yapacağım. Burayı 3'e çıkartacağım. Burayı da kapatacağım. Buraya şimdi bir tane üçlü çalışma yaptım. Bu böyle kalsın şimdi. Bir
tane zincir şu orta gruba. Dört zincir çektim. Şuraya sık iğne. Şuraya sık iğne. Şu bölüme grup çalışması. 1, 2, 3 oldu bakın boşluğum. Şimdi ne yapıyorum? Bir zincir hemen dibine hiç bir tane zincir çekeyim. Zincir de çekmeyebilirsiniz. Hemen buraya yeniden 3 tane bakın burayı kapattım. Burası 1, 2, 3 oldu. 5 zincirli bölümünün olduğu yer. Burası kapandı. Şimdi bir zincir ortadaki bölüme. Şimdi neredeyim? 4 zincir ortaya sık iğne, 4 zincir tam ortaya sık iğne, 4 zincir grubun ortasına, bir zincir hemen şu bölüme. Şimdi göstereyim, anlayacaksınız daha iyi. Esasında daha önce gösterdiğim şeylerin aynısını yapıyorum. Bakın burada bir açılma var. Burada şimdi kapanıyor. Şöyle bir tane zincir hemen dibine. Üçlü çalışma. Bir zincir grubun orta kısmına. Şimdi buradayım. Burayı büyütüyorum. Buradaki boşluklarımı. Buradaki boşlukları büyütüyorum. Ve grubun ortası. Şöyle yeniden göstereyim. Bakın bu kısım kapandı. Şimdi burada bir açılım var. Şimdi ne yapıyorum? Bu bölümü kapatıyorum. Buradan takip edin. Birbirine eşitti biliyorsunuz. Hepsi 2 idi. Burayı şu 5 zincirli olan bölümü 3'e çıkardım. Şu bölümü kapatıyorum. Bir zincir hemen dibine 3 tane grup. Bir tane zincir hemen dibine yine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, iki grubun ortasındaki bölüme 3 tane ikili trabzan,
Şimdi buraya 4 zincirle sık iğne, 4 zincirle sık iğne, 4 zincirle grubun içine çalışma, hemen bir zincirle şuradaki bölüme 3 tane ikili trabzan, bir zincirle hemen şu dibine 3 tane ikili trabzan. Şurada görüşelim. Şimdi köşe birleştirmeye başlıyorum. Bakın şu görselleri takip ediyorum. 1, 2, 3. Sonra ne yapmışım? Bir tane şuradaki üçlü grubumu yapmışım. Bir zincirle hemen köşenin içine o çalışmayı da yaptım. Şimdi bu birleştirmeyi yapıyorum. Bir zincirle birleştireceğim köşeme geldim ve birleştirdim. Şurayı yaptım. Bir tane zincirle buraya giriş yaptım. Şöyle bir göz gezdiriyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sonra bir tane üçlü grup. Bir zincirle bir tane daha üçlü grup. Bir zincirle burayla birleştir. Şimdi şurası burası oldu. Tamam. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Döndüm. 4 zincirle boşluğa 4 zincirle boşluğa 4 zincirle gruba çalışıyor. Şimdi köşeyi birleştirdik. Diğer köşede görüşelim. Evet, başladığım yere geliyorum. Burada da gösteriyorum. 1, 2, 3 boşluklu olan bölüm. Bir tane. Bir tane zincir çektim. Şunu yapıyorum. Başlangıç yapmıştım biliyorsunuz. Bir zincirle de birleştirmemi yapıyorum. Görsel olarak da bir anlatayım bu birleşmenin görüntüsünü. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane üçlü grup var. Şurasını birleştirdik. Burada da 1, 2, 3, 4 tane bölüm var. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. sıraya başlamış oluyoruz. Şimdi bir iki kere daha tur göstereceğim size. Sonra devamlı kendini tekrar edecek. Belirli bir yeri baz alıp kendinizi size devam edebileceksiniz. Hadi şimdi bir üst tura çıkalım. Şimdi 19. sıradan başlıyorum. Yine buradan örnek vereceğim. Burası neresiydi? Şu kapattığımız bölümdü. Bunun ortasına da şimdi bir grup çalışması yapıyorum. O yüzden zaten tam oradayım. Şurası. Şöyle arkaya doğru bir giriş yaptım. Bir zincirli boşluk. Buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Şuraya da şimdi bu 3'ü 4'e çıkartacağız boşluğu. Tam ortasına sık iğnemi yaptım. Sık iğnemi yaptım. 4 zincir. Ne yapıyorum? Boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bakın başlangıçta yaptığım bölüm, bir zincir, hemen bir zincir, hemen boşluğa.
Burada 3 tane grubumuz oldu. Burada 2 tane var. Buraya yaptığım zaman da burası da 3'e tamamlanacak. Şu boşluk bölümündeyim. 4 4 ve 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir ve sık iğneli bölümümü yapıyorum. Şöyle bir göstereyim. Devam ediyor. Şu köşeye geleyim. Onu da göstereyim. Sonra bir üst turda görüşeceğiz. Koltuk altı bölümüne geldim. 1, 2, 3, dördüncüyü şuradaki bölüme yapıyorum. Bir zincir. Tam ikisinin ortasına. Yani şurası bir zincir, şimdi de 4 zincirle sık iğne, 4 zincirle sık iğne, 4 zincirle sık iğne, 4 zincirle buradaki bölüme üçlü grup, bir zincirle üçlü grup, bir zincirle üçlü grup, 4 zincirle sık iğneli bölümlerine geçiyoruz. Tamamlıyorum. Sıranın başında görüşelim. Evet. Sıramızın başına geldik. Bir tane zincirle bağlantımı yaptım. Burada da 3 tane oluştu. Şimdi hemen şu geriye şöyle bir giriş yapıyorum boşluğa. Bir üst tura başlıyoruz. 20. sıramız olması lazım. 8, 18, 19 ve 20. sıradayız. Üç tane ikili trabzanımı yaptım. Boşluğa da yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Boşluk olan bölümdeyim. Şimdi bu sırada ne yapacağız? Artık bakın tekrar ediyoruz hep. Şimdi size bu tekrarı bir kere daha göstereceğim. Sonra siz zaten sıraları da takip ederek, yani 20. sırada bunu yapıyoruz gibi, özellikle o yüzden sıra numaralarını da veriyorum. Aynı zamanda yazarım da. Şimdi burayı yapıyoruz. Ne yapmamız lazım? Sık iğne, ve sık iğne. 2 tane boşluğum var burada şu anda. Hiç zincir çekmeden ne yapıyorum? Tam şu ortadaki bölüme 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyoruz? Hiç zincir çekmeden hemen onu sık iğne ile kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa 4 zincir. Ne yapıyoruz? 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. 3 tane ikili trabzan.
Şöyle bir gösterelim. Buradaki bölümümüz şimdi buraya geçti. 2 tane boşluğumuz var. 2 tane boşluğumuz var. Buradaki bölümümüz 2'ye düştü. Bakın şurası. Bir, iki, üç, 4 zincir. Bir kere daha gösteriyorum. Sık iğne. Sık iğne. Zinciri yok. Tam ortadaki sık iğnenin üstüne 5 tane ikili trabzan. 3, 4, 5. Hiç zinciri yok. Hemen yanındaki boşluğa zincirin üzerine bir sık iğne. Diğer boşluğa sık iğne. Ve grup çalışmalarıma devam ediyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Şu koltuk altı bölümünü bir kere daha göstereyim size. Koltuk altının olduğu bölüme geldim. Beşli grup çalışmasını yaptım şurada. Buraya sık iğne ve tam ortasına grup çalışması, zincir, grup çalışması. Devam ediyorum. Şurada tekrardan görüşelim. Bir üst tura çıktık. Şimdi şu beşli olanın bir üstündeyiz. Ne yapmışız orada? Tam ortasına sık iğne yapmışız 4 zincirle. Diplerine de çalışma başlatıyoruz. Evet, bir üst tura çıkıyorum. Hemen şu boşluğa geldim, geri gelip yani o zincir üstü yaptığımız çalışmayı yaptım. Ortasına bir zincir, şuradaki zincirin üzerine sık iğne, tam ortasına sık iğne, beşli grubu, yandakine sık iğne, ortasına ve hemen zincirin dibine bir zincir, hemen zincirin dibine üçlü grup çalışması. Beşli grubun ortasına sık iğne. Bir üst turda tekrardan görüşelim. Bir üst tura çıkıyorum. Evet, şimdi bu üçlü kısımlarımızı 4 tane yapacağız. Ama 4 tane yaparken aralarına 5 ya da 4 zincir koyarak şuradaki görüntümüzü oluşturacağız. 2 2 yapacağım. 4 zincirle 2 2 çalışacağım. Hemen dibine gene 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir, hemen yanındakine çalıştım. Şimdi ne yapıyorum?
1, 2, 3, 4 zincir. Bir zincir hemen dibine. Bakın burada ayrıldı. 1, 2, 3, 4 olan 3'e düşecek. 1, 2, 3, 4 zincir. Ne yapıyoruz? Hemen dibine bir çalışma. Bu sıramızda bu şekilde bir hatırlatma yapmış oldum. Tamamlayalım. Bir üst tura çıkıyoruz. Üst turumuza çıktık. Hemen bir hatırlatma yapıyorum. Bir zincirle grup çalışmasını yaptım. 2 tane. Ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4 zincirle sık iğne. 4 zincirle yeniden grup çalışmasını yapıyorum. Ve dibine artık direkt tekrara döndük, görüyorsunuz. Takılırsanız o bölümlerdeki kısımları seyrederek de devam edebilirsiniz. Ama takılacağınızı sanmıyorum. Dört zincirle burada 3'tü, şimdi 2'ye düşürüyorum ve hemen dibine. Bu sırada ne oluyordu? Her ajurlu bölümümüz böyle ikili oluyordu. Artık nerede başlatacağız? Buradaki iki bölüm. Artık yeni şu beşli grubumuz nerede başlatacağız? Burada başlatacağız. Yani bir bu tarafta, bir bu tarafta, bir bu tarafta, bir bu tarafta şeklinde devam edecek. Şimdi ne yapıyorum? Bir zincirle buradaki çalışmamı yapıyorum. 4 zincirle sık iğne, 4 zincirle grubumu çalışıyorum. Turumu bitiriyorum. Şuraya geldiğimde artık ben devam edeceğim. Bir üst tura çıkıyorum. Şimdi bakın hepsi 2 tane boşluklu. Buradaki boşluklu olan kısmı şimdi kapatıyoruz. Bu tarafı büyütüyoruz. Bağlantımı yaptım. Hemen dibinden bir zincir, sık iğne, sık iğne, grup çalışmasını yapıyorum. Bir zincir hemen dibine. Bir, iki, üç, dört zincir hemen dibine. Şimdi burada 2 yaptık. 3'e çıkardık burayı. Burada ne yapıyordum? Burayı birleştiriyordum. Bir zincirle hemen dibine.
Bir zincirle boşlu iki grup arasındaki bölüme 3 tane ikili trabzan. Şöyle bir bakalım. Bu sıramız da bu şekilde. Şimdi burada devam ediyoruz. Sık iğne, sık iğne, bir zincirle hemen diğer üçlü grup çalışması. Hemen göstereyim şöyle. Burada bir zincirle direkt bir zincirle hemen dibine burayı kapattık. Evet. Devam ediyorum. Şurada tekrardan görüşelim. Başlangıca geldim. Şurada bir tane zincirle şurayla birleştiriyorum. Birleştirdim. Üç tane bir zincir ortasına dört zincir, sık iğne, sık iğne, şimdi bu iki tane birleştirdiğim bölümün ortasına bir tane üçlü grup, bir zincir. Şimdi bakın burası 1 2 3 4 oldu. Bu sıradan sonra ne yapacağız? Artık şuradaki çalışmamızı bakın şöyle de göstereyim. Hani size referans noktalarını söylüyorum. 1 2 3 4. Bu sıradan sonra tam ortasına ne yapacağız? Şuradaki beşli grup çalışmasını başlatacağız. Şimdi üçlü grup çalışmasını yaptım. Bir zincirle şurada birleşim yaptığım yerin ortasına bir zincir, şimdi burası ne oldu? 3'e düştü. Şimdi burada 1 2 3 4 tane boşluklu yerle devam ediyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Evet. Şimdi yeniden şuradaki bölümü yapma zamanı. Zaten size burada tamamını anlatmıştım. Burada şimdi bir geçiş yapıyorum ve ben artık devam ediyorum. Hemen şu dibinden ilk çalışmamı yaptım. Dört zincir, sık iğne, sık iğne, hiç zincir yok. Tam ortadaki bölüme 5 tane ikili trabzan. Hemen hiç zincir olmadan yanındaki bölüme sık iğne,
ve üçlü grubumu çalışıyor. Ve sık iğne. Şöyle göstereyim. Evet. Bakın. Burayı kapattık. Burada yeniden başlattık. Sonra burada başlatacağız. Bu şekilde. Dilerseniz tamamını böyle yapabilirsiniz. Ben şimdi birkaç sıra gideceğim. Sanıyorum bu bölümü bir kere daha yaptıktan sonra şuradaki bölüme geçmeyi planlıyorum. Bir deneyeceğim. Güzel olursa o şekilde devam edeceğim. Size de söyleyeceğim zaten. Evet. Etek ucunda tekrardan görüşelim. Şöyle göstereyim şimdi size. Ben artık burada şu üçlü grupları çalışacağım. Hem lastik gibi olacak hem de şu yaka kısmındakiyle uyumlu olacak. Ama siz direkt devam edebilirsiniz. Aynı işleri yapmaya. Ben burada 1, 2, 3 tane şuradaki şu üçgen kısmı yapmış oldum. Üçlü çalışmalar yapacağım ve aralara zincir çekmeyeceğim. Ne çok darlaşsın istiyorum ne de daha büyüsün. O yüzden şimdi deniyorum bakın. Eğer darlaşma hissedersem aralarına zincir koyarım. Ama şu anda zincir koymadan devam ediyorum. Bu şekilde bütün hat boyunca şimdi ilk bir kısmını yapacağım. Göreceğim bakayım küçülmüş mü? Şu an için bir sıkıntı görünmüyor bakın. Bütün hat boyunca bunu yapacağım. Şimdi deneyeceğim bir. Aralarına zincir çekip çekmediğimi söylerim size. Her bir bölüme çalışıyor. Evet. Hiç zinciri çekmeden aralarında her bir boşluğun içine üçlü trabzanlarımı yaptım. Bir genişleme olmadı, darlaşma da olmadı ama minik bir toparlanma oldu. Yani ajurlu kısımlarımız biraz toparlandı. Gayet hoş oldu. Ben birkaç sıra bu çalışmayı yapacağım. Kol kısmında görüşelim. Ben şimdi etek ucunu bitiriyorum. Etek ucunu şöyle 1, 2, 3, 4, 5 sıra şu şekilde yaptım. Güzel oldu. Daha iyi oldu sanki. Şimdi kolumu da şu şekilde ben devam etmedim. Yarım kol yaptım. Fotoğrafta göreceksiniz. Uzatabilirsiniz de kolunuzu. Şurada ki bölümü dikeceğim. Kol çok fazla büyük geldi. Koltuk altı kısmını biraz kapatmak için şurayı bıraktım. Yani şöyle birleştirdiğimde bakın şöyle göstereyim. Şu kısmı almadım. Giriş yaptım. Aynı burada gösterdiğim gibi çalışacağım. Her bölüme 3 tane ikili trabzan yapacağım. Aralarına hiç zincir çekmeyeceğim. Bakın burada da yapmadım. Hiç öyle bir dar sıtma olmadı. Hiç aralarında zincir çekmeden her boşluğa üçlü grup çalışmasını yapıyorum. Ben buraya geleyim, görüşelim. Şimdi bunu birleştireceğim. Dilerseniz hiç birleştirmeden dönüp en sonunda burada kolun o kısmına dikebilirsiniz. Ama ben birleştirmeyi göstereyim size.
Şurayla birleştirdim. Döndürdüm. Boşluğa geldim. İkinci tura başladım. Ben genellikle bir ön tarafa bir de arka tarafa gidiyorum. Bunu zaman zaman gösteriyorum size aynı yerde kalmak için. Yakada da zaten sadece bir sık iğne yapmayı düşünüyorum. Başka bir şey yapmayayım. Kollar bitti. Bakın yaka kısmında da şöyle yapıyorum. Burada kutucuklarımız vardı. İçine 2 tane sık iğne, bir de şu boş şeye, birleşim yerine. Yani 3 tane sık iğne yaparak çalışıyor. Bluzumuz bitti. Bir sıra sık iğne yaptım. Gösterdiğim gibi size ve bıraktım. Yarım kollu yaptım. Fotoğraflarda göstereceğim zaten. Şimdi bir buhar tutacağım buna. Ajurlar daha güzel görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.